Fikir üreticisi Dijital Yayınları'nın sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek Podcast'ini dinliyorsunuz. 2009 yılında Bitcoin'e blok zincirine taşınmaya başlayan dünya, bugün kripto paralardan akıllı kontratlara, açık kaynak kodlu protokollerden, merkeziyetsiz uygulamalara ve organizasyonlara uzanıyor. Siz de merkeziyetsiz geleceğe giden gelişmeleri, inovasyonları, sektörden haberleri, Furkan Saatçıoğlu ve Doğancan Ertaş'ın derlediği ve yorumladığı haftalık Merkeziyetsiz Gelecek Podcast'inde dinleyin. Kemerlerinizi bağlayın ve yolculuğun tadını çıkın. Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasının bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız Merkeziyetsiz Geleceğe hoş geldiniz. Ben Doğancan Ertaş. Ben Furkan Saatçıoğlu. Furkan selam. Nasılsın? Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın Doğancan? Çok iyiyim, çok iyiyim. Bomba gibiyim. Yine güzel konularımız var. Bugün eğer biraz ses varsa arkamda affola tüm dinleyicilerimizden. Şimdi güzel konularımız var. Bakalım gelişmeler oldu yine blok zincir ve Bitcoin dünyasında. Şunu konuşarak başlayalım. Amerika Sermaye Piyasası Kurumu gibi, yani Amerika'nın Sermaye Piyasası Kurumu SEC'in başına Gary Gensler geldi. Şimdi bu adam bizim komünite açısından şöyle iyi. MIT'de blok zincir üzerine dersler veren bir kişi. İşte bu Satoshi Nakamoto'nun teknolojisinin nasıl dünyayı değiştiren bir inovasyon olduğundan bahsediyor. Güzel bir abi yani. Şimdi burada tabii farklı görüşleri var. Girdiği gibi de direkt işi aldığı gibi de bir Twitter account'u açtı. Bir Twitter hesabı açtı. Dedi merhabalar arkadaşlar. Ben Gary, bundan sonra buralar bana emanet. Sen neler düşünüyorsun Gary Gensler hakkında? Ben kahvemi yudumlarken bu keyifli programa haydi başlayalım dilersen. Heyecanla başlayalım Doğancan. Gary Gensler ilginç bir isim. Şimdi baştan SEC nedir, neyi düzenler? Bundan biraz bahsedelim istersen dinleyicilerimiz için. SEC dediğimiz kurum, Security Exchange Commission, aslında Amerika'daki security olarak sınıflandırılan varlıkları düzenleyen, regüle eden komisyon. Şimdi security nedir dersek, burada doğrudan Türkçe karşılığını açıkçası çok bilmiyorum. Değerli kağıt olarak direkt bir çeviri yapabiliriz ama burada hisse senetleri gibi, fonlar gibi alınıp satılabilen varlıkları düzenleyen komisyon diyebiliriz. Bu kurula geldiği anda da tabii ki kripto Twitter'ın, finansta konuşulan konuların Twitter'da ne kadar aktif olduğunu bildiği için Gary Gensler burada olmak zorunda hissetti muhtemelen. Ve hemen giriş yaptı. Artık ben de buradayım diye ilk tweetini attı. Tabii SEC başkanı olduğundan beri kriptoya nasıl yaklaşacağı merak konusuydu. Çünkü dediğin gibi MIT'de kripto dersleri verdiği için aslında teknolojiden haberdar, komüniteye yakın bir insan olduğunu biliyorduk. Ama aynı zamanda çok pro regülasyon bir insan. Yani regüle etmeyi, piyasaların genellikle kurallı olmasını ve bunları takip etmesi de çok seven bir insan. O yüzden hani bilgisi gerçekten kriptonun avantajına döner mi, dönmez mi? Çok regülasyon getirmeye mi çalışır? Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Ama en azından teknolojiden anlayan, ne konuştuğunu bilen ve kriptoya hakim bir insan olması güzel bir başlangıç. Kesinlikle. Yani tabii teknolojiye neutral'ım diyor. Yani teknoloji diye ortadayım diyor. Hani ne işte dünyayı alsın götürsün ne de işte karşısındayım diyor. Kucaklıyoruz hepsini diyor. Bizim tabii SEC'deki amacımız 3 aşamalı bir amacımız var diyor, değil mi? Bu da nedir? Buradaki yatırımcıları korumak, bir yani kapital düzeni oluşturmak, yani burada sermaye düzenini iyi oluşturmak ve herkes için eşit şartlarda ya da uygun şartlarda bir düzeni olan, kuralları olan ve efektif, verimli, daha doğrusu verimli bir piyasa oluşturmak. Şimdi bunda da tabii bu şeyden çok bahsediyor, yani bu kadar Bitcoin'in bu kadar volatil olmasının bunun önüne geçen bir durum olduğunu, o da tabii ki bundan bahsediyor. Yine de daha fazla işte sınırlamalar, düzenlemeler getirelim istiyor. Onları nasıl değerlendiriyorsun? Bu geleceği açısından nasıl bir öneme sahip ve yani sence duruşu nasıl olacak?
Tabii burada finansal piyasaları düzenlerken yatırımcıyı korumak güzel bir amaç. Ama mevcut Elizabeth Warren'ın açıklamalarından da gördüğümüz gibi aslında mevcut düzeni koruma isteği de var regülatörlerde. Yani mevcut banka sistemini, mevcut merkez bankası sistemini koruma ihtiyacı da var. O yüzden aslında çıkar çatışması kripto kullanıcılarıyla bu aşamada olacak. Yani kimse kullanıcıyı korumasın, alım satım yapan insanın yüksek kaldıraçlara erişimini kısıtlamasın demiyor. Ama burada eğer çok sistemi korumak için pro banka bir yaklaşım sergilerlerse bu bizim için kötü olur tabii ki. Ve burada tabii ki düzenleme anlamında getirecekleri vergi düzenlemeleri de Amerika her ülkeye belli bir oranda örnek olduğu için bizim için de önemli. Çünkü örnek bir vergi modeli çıkartacaklardır ve pek çok ülkede direkt alıp benimseyecektir gibi duruyor. Evet. Tabii düzenlemeleri kendisi getirmek istiyor. Bu SEC getirmek istiyor. Ama burada da bir tartışmalar var. Bunun işte yani Bitcoin'in işte bir altın, petrol, işte gümüş gibi değerlendiren bir emtia sınıfında sınıflandırılması gerektiğiyle ilgili bir görüş de var. Ve aslında orada bir çatışma var. O çatışmayı da bir değerlendirelim mi Furkan? Değerlendirelim. Burada bir organizasyon daha var Amerika'da. Bu da Commodity Futures Trading Commission, CFTC dediğimiz organizasyon. Bu organizasyonda diyor ki, daha doğrusu bu organizasyonun komisyoneri Brian Quintenz diyor bunu. Aslında kriptolar bir emtiadır, o yüzden SEC hiç heveslenmesin, biz düzenleyeceğiz bunu diyor. Burada bir çekişme olacak. Yani aslında kripto bir emtia mıdır yoksa security midir? Bayağı bir çekişme göreceğiz zamanında. Şimdi bence kriptoyu tamamen bir bütün olarak ele almaktansa, sınıflandırmaktansa, yani 7.000-8.000 tane coin var. Bunların hangisi emtiadır, hangisi security'dir, buna bence bakmak daha doğru olur. Yani bize kalsa aslında hepsi paradır. Yani biz kripto para dememizin sebebi aslında bunun dijital dolara, euroya eş görmemiz, ama vergilendirebilmek için burada tabii ki onlar ya emtia ya da security olmasını tercih ediyor. Böylece özellikle gelirlerden kazanılan, gerçekleştirilen karlardan pay almaya çalışacaktır devlet. O yüzden göreceğiz hangisi kazanacak. Evet. Yani bana göre aslında tabii yani değerlendirdiğim zaman bunu yani şimdi Bitcoin petrol değil baktığın zaman. Bir Hı hı. altın mı? Daha yakın. Ama aslında bir hani para birimi olarak bunu bizim kullanmamız lazım. Yani onu öyle değerlendirebilsek çok iyi olacak. E, Ama onu yapmaya herhalde çok yanaşmıyorlar, değil mi? Niye öyle? Evet, çünkü burada dediğimiz gibi merkez bankası sistemine ve banka sistemine doğrudan alternatif oluşturma tehdidi var Bitcoin'in. Yani ülkelerin başladığı para olarak kabul etmesi bile, El Salvador örneğini konuştuk önceki bölümlerde. Paraguay, Uruguay, bunlar takip ediyorlar örnekleri ve senatolarına önerge sunuyorlar. Gerçekten bir para olursa doların yerini alır. Ve dolar Amerika'nın dünya üzerindeki hakimiyetinin en büyük araçlarından biri olduğu için gücünü Bitcoin'e bırakmak istemez. Bu nedenle para olarak kabul etmek isteyeceklerini sanmıyorum, özellikle Amerika özelinde. Ve vergilendirebilmek için de bunun security veya emtia olmasını tercih ederler. Dediğin gibi tamam, bir altın, gümüş değil belki Bitcoin, ama bir hisse senedi de değil. Yani bir şirket değil, buradan kar sağlamıyor. O yüzden eğer özel bir şirket kendi coin'ini çıkartıyorsa, bundan gelir sağlıyorsa, projelerine yatırım yapıyorsa, o coin'in bir security olması mantıklı. Ama eğer Bitcoin gibi bir şeyden bahsediyorsak, tamamen merkeziyetsiz, anonim bir organizasyon tarafından yönetiliyorsa, o zaman bunun security olması da çok mantıklı değil. Gerçi regülatörlerin açıklamalarına baktığımızda da genellikle Bitcoin ve Ethereum'un security olmadığını kabul eden açıklamalar görüyoruz. Biraz daha altcoin dediğimiz Bitcoin olmayan coinlerin karşısına çıkacak düzenlemeler gelecek gibime geliyor. Özellikle de yatırımcıların parasını alıp kaçanlar, onları mağdur edenler SEC'nin radarından kaçamayacaktır. Peki gelecekte göreceğiz neler olacağını. Bir fıkrayla devam edelim. Bir temel fıkrasıyla devam edelim. Temel'e sormuşlar. Kriptoya girdin ne aldın diye, ne aldın demiş. Korkuyorum sormaya, ama ne almıştı anca? Ethereum almıştım demiş. Ethereum. Evet sevgili dostlar, bu yürekleri dağlayan, kanımızı donduran keyifli
fıkra esprimizden sonra Ethereum'daki bir gelişmeyi, güncellemeyi ve nasıl diyeyim yükseltmeyi değil mi? Upgrade oldu Ethereum zinciri. Güncelleme. EIP 1559. 1559'dan beri. Vay be, isme bak. Şimdi buna göre tabii bir sürü şeyler de oldu. Minerlar için, yani bu madenciler için kötü anlama geliyor. Biraz işte karlarını düşürdüler ama bizim için, yani burada hem traderlar için hem yatırımcılar için güzel noktaları da var. Özellikle komisyon oranlarını ve yani burada maliyetleri düşüreceği için, işlem başına maliyetleri düşüreceği için güzel bir yükseltme, değil mi? Güzel bir yükseltme. Onu konuşalım biraz detaylarında. Neler oldu? Bu yükseltmeyle neler değişti Ethereum'da? Konuşalım, evet. 5 Ağustos itibariyle EIP 1559 güncellemesi Londra Hard Fork'u ile birlikte hayata geçmiş oldu. Burada EIP ne diyecek olursanız, Ethereum Improvement Proposal, yani Ethereum'u geliştirme önergelerinden biri. Böyle pek çok önerge bulunuyor. Bunu sistem bir şekilde oyluyor konsensus mekanizmasıyla ve kabul edilenler hayata geçiyor. Bunlardan biriydi EIP 1559. Bitcoin gibi değil mi? Bitcoin'de de var bu. Bitcoin'den çıktı aslında ilk temelinde, değil mi? Bitcoin'deki Yani yükseltmelerle çıktı. Aslında sadece Bitcoin'le de değil, açık kaynak kodlu tüm sistemlerde bir önerge ve buna dair bir geliştirme, kabul etme var. Sadece bunun karar mekanizması Bitcoin'le blok zincirine taşınmış oldu ve daha merkeziyetsiz bir şekilde neyin sisteme entegre edileceğine karar vermesinin önünü açtı. Farklı Aynen bir DAO o gibi. şekilde çalışıyor. Evet, aslında bir DAO gibi çalışıyor. Burada EIP 1559 ne yapıyor teknik olarak? Aslında ücret sistemini değiştiriyor. Yani önceden siz Ethereum'a tamamen basit müzayede modeliyle gönderim ücreti belirleyebiliyordunuz. Herkes rastgele kendi gönderim ücretini belirliyordu. Buna göre bir yarış. En çok vereninkini madenciler önceliklendiriyordu. En az veren en son listeleniyordu. Belki hiç geçmiyordu. Şimdi bu sistem biraz değişti ve base fee denilen, aslında temel ücret denilen bir sistem ortaya çıktı. Bu base fee'nin üzerine, bu belli olacak her şeyde, dinamik olarak biraz değişse de, bunun üzerine madencilere isterseniz yine de bahşiş şeklinde bir ekleme yaparak sizin işleminizi önceliklendirmesini isteyebiliyorsunuz ve madenci buradan kazanç sağlıyor. Ama eğer normal bir şekilde network'ü takip ederek gitmesini istiyorsanız sadece base fee'yi ödemeniz yeterli oluyor. Peki bu temel ücret ne yapılıyor? Normalde ödenen ücret komple madenciye gidiyordu. Şimdi bu base fee yakılıyor. Yani yok ediliyor aslında. Ve bu şekilde sadece üzerine eklenmiş olan tip madenciye gidiyor. Dediğin gibi madenci gelirleri düştü. Ama burada Ethereum'u, bu proposal'ın değiştirdiği bir özellik var. Eğer yakılan base fee miktarı o an üretilen Ethereum miktarından fazlaysa bu Ethereum'u deflasyonist yapıyor. Yani arz miktarı düşebilen bir coin yapıyor. Şimdi biz mesela Bitcoin neden değerli diyoruz? Arz miktarı sürekli azalıyor ve temel bir bariyeri var oraya ulaşacak. Burada Ethereum Bitcoin'in de yaptığı şeyi bir adım öteye götürüyor ve deflasyonist olma potansiyeli getiriyor. Burada tabii ki dinamik olarak değişiyor bu oran. Her an üretilen Ethereum miktarı bu yakılan miktardan fazla da olabilir. Ama az olduğu anda o anda deflasyon gösteriyor Ethereum. Ve bunun da değerine pozitif yansıması bekleniyor uzun vadede. Evet. Ya şunu çok gördüm Twitter'da. İşte şu kadar Ethereum yakıldı. 2 günde Ethereum'un tarihinden çok şu kadar Ethereum yakıldı diye, işte neredeyse 1/4 kadar yakılmış herhalde. Nedir bu? Yani yakma konusunu biraz daha açar mısın? Yani ne anlama geliyor bu Ethereum'un yakılması konusu? Ve bizim için yani tam hem mantığını anlayalım hem de yani kullanımda nasıl işlediğinde bir anlarsak iyi olur. Evet, dediğim gibi şimdi ücretleri ikiye ayırdık ya. Bir temel ücret var, bir de madenci bahşişi var. Tamam. Temel ücret kısmı aslında yakılan kısmı. Yani siz gönderim için 0.01 Ethereum'u gönderim ücretine bağladıysanız bu miktar tamamen yakılıyor ve yok ediliyor. Arzdan düşülüyor, toplam arzdan düşülüyor. Böylece aslında madenciye gitmemiş oluyor bu ücret. Ve siz yaktığınız için fiyatı pozitif anlamda zorlamaya başlıyorsunuz ve böylece görülüyor. Bunu
takip eden, canlı olarak bloğu izleyerek takip eden web siteleri yapıldı. İnsanlar da sürekli bu web sitelerinden ne kadar Ethereum yakıldığını görebiliyor. Şu anda ilk aşamada hayata geçtiği gibi çok hızlı Ethereum yakılıyor. Dediğin gibi 7000 Ethereum falan yakıldı. Ama bu miktarın aynı hızda devam etmesi beklenmiyor. Biraz daha zamanla kendini dengeleyecektir diye düşünülüyor. Bu tabii arzın azalması da güzel bir şey. Yani taban ücreti yakılıyor. Taban ücreti yakıldığı için daha yani Ethereum'daki arz dolaşımda olan Ether sayısı azalıyor. Bu da tabii bir anda bir olumlu etki yaratıyor ama yani o kadar da işte hani bu olay mesela Bitcoin'de olsa bir anda işte çok büyük bir yükselmeler olacak değil mi? Yani böyle yani mesela normal bir salı günü, salı kahvaltısında mesela Bitcoin'de $3.000 arttı bugün Bitcoin. Bizim için çok normal bir gün derken Ethereum'da bu kadar büyük olaylar oluyor. İşte zorla falan $200 artıyor gibi bir durum oluyor. Bunu neye bağlıyorsun peki? Onu sorayım bir de. Şimdi fiyat artışlarını kısa vadede zaten piyasanın çok rasyonel olduğunu söyleyemeyiz. Yani kripto çok volatil ve eğer gerçekten 2 kere 2 4 olsa ve bir güncelleme yapıldığında anında artsa herkes buradan nasibini almak isteyecektir. Hemen pozisyon alacaktır, long'unu açacaktır. Ama piyasa o kadar rasyonel çalışmıyor. Çünkü yani piyasada belli bir kısım kazanırken belli bir kısım da kaybediyor. Herkesin kazandığı bir modelle fiyatlandırma yapılmıyor. Bu nedenle zaten hani biz merkeziyetsiz geleceği de başlattığımızda çok fiyat hareketlerine odaklanmayacağız dememizin sebebi. Çünkü inovasyon uzun vadede fiyatı beslemesine rağmen kısa vadede çok büyük bir indikatör değil. Yani fiyat düşebilir, yine de Ethereum gelişmeye devam edebilir. Burada bu zincirin daha az kullanılmadığını göstermez, özelliklerin gelişmediğini göstermez fiyatın düşmesi. O yüzden uzun vadede bu neler getirecek, neler değiştirecek buna bakmak lazım. En önemli değer mesela burada gönderim ücretlerinin düşmesi beklentisi bu güncellemeyle birlikte. Tabii ki Ethereum 2.0 seneye hayata geçtiğinde bu daha da bunu ileriye götürüp düşürmeye çalışacak. Ama çok önemli bir adım diyelim bu Ethereum 2.0'a giderken. Evet. Evet. Güzel söyledin. Peki bak şimdi çok önemli bir soru soracağım. Burada kişisel görüşünü de merak ediyorum. Ben kendi cevabımı verdim ama burada senin görüşünü verelim. Ethereum bir monopol müdür bu piyasada? Kripto piyasasında. Ethereum aslında bir monopol değil. Ethereum ilk hareket eden avantajına sahip ve o yüzden marketin büyük bir kısmını çok önemli bir inovasyonla kaplamıştı. Ama şu anda çok fazla inovasyon takip ediyor. Burada Cardano, Avalanche gibi projeler sürekli üretiyor, sürekli geliştiriyorlar ve farklı önermeler de sunmaya başlıyorlar. Tabii ki çok dominant Ethereum. Özellikle akıllı kontratlar pazarında, merkeziyetsiz finans, NFT piyasasında çok büyük bir oyuncu, en büyük oyuncu. Ama direkt monopol diyebilir miyiz emin değilim. Çünkü yani diğerlerini piyasadan silmiş değil. Sonuçta hala gönderim ücretleri diğer zincirlerde daha düşük olduğu için hala bir eğilim var. Özellikle mesela Binance'in BSC chain'i burada merkeziyetsiz finans uygulamalarında çok fazla rol çaldı Ethereum'dan. Ama gönderim ücreti problemini tamamen çözerse Ethereum bir monopol haline gelebilir. Anladım. Valla tam Ethereum ve yani Ethereum'a sorsalar bu cevap verir. Yani çünkü yani zaten kimse ben monopolüm diye söylemiyor o zaman. Çünkü bambaşka bir yaptırımları olması gerekiyor. Tam onlar ne söylemelerini isterler desen bunu söylemek isterler muhtemelen. Ama bence yani ciddi bir piyasada yani monopol gibi gözüküyor. Her tarafta yani Ethereum var ve yani bu zincir üzerinde bu ekosistem bir şekilde büyüyor gibi görüyorum ben. Seviyoruz. Evet. Seviyoruz. Ethereum'u bu kadar büyük yapan da aslında benim gibi fahri basın sözcülerini kendine gönül bağıyla bağlamış olması. Evet. Böyle para almadan da monopol olmadığını savunup haklarını yedirmiyoruz Ethereum'a. Evet. Şimdi monopol desek çünkü sıkıntı yani adamlara da sıkıntı. Onlar zaten diyemez. Peki, tamam. Güzel. Bugünkü programımızın sonuna gelirken son birkaç haberimiz var. Onları hızlıca böyle tak tak verip haberlerimizi programımızı tamamlayalım mı? Ne dersin? Coinbase'den geliyor. Ne oldu Coinbase? Coinbase geldi mi Türkiye'ye? Hoş geldiniz.
Coinbase Türkiye'de kredi kartı ve banka kartıyla alımlara başladı. Artık normal kredi kartınızı kullanarak da global bir borsadan Bitcoin alma şansınız olacak. Bu önemli Türkiye için çünkü global borsaların varlığı çok fazla değil. Genellikle yerel borsalar kullanılıyor Türkiye'de. Global oyuncuların girişinin önünü açan bir hareket olacak bu. Bu konuda da umutluyuz. Belki yakın zamanda diğer oyuncular da takip edecektir. Süper. Kripto dünyası için tabii Türkiye büyük oyuncu. Buraya daha fazla yatırım olacaktır. Bunlar güzel haberler. Tabii buradaki regülasyonlar, yani bizim taraftaki Türkiye'nin regülasyonları tarafından nasıl olacak onları göreceğiz. Riskli ülke tabii ki, yani bu her zaman böyle. Ama bir şekilde esnek davranarak kendi hareketlerini yapacaklar diyelim. Evet. Fenerbahçe Burada buyur lütfen. Bölmüş olmayayım da. Yani burada Coinbase aslında regülasyonu beklemeden girmiş olması Twitter'da bayağı dikkat çekti. Çünkü Coinbase genellikle önce regülasyonu görüp sonra ona göre hareket eden bir şirket. Binance gibi önce yap sonra regülasyonu düşün şirketi değil. O yüzden Türkiye'de henüz tam bir regülasyon gelmeden Coinbase'in bu hareketi yapmış olması bayağı bir dikkat çekti ve şaşırttı. Güzel. Bak, giriyorlar ya. İşte merkeziyetsiz gelecek böyle bir şey. Arkadaşlar, evet. Merkeziyetsiz gelecek diyoruz. Böyle bir şey işte bu. Girin. Sonrasında yani bir şekilde regülasyona uğrayacaksınız. Yapacak bir şey yok ama yani o zaman düşünürüz. O zamanki Doğan Can'la Furkan düşünür. Ne yapalım? Evet. 2 hafta önceki programımızda da söylemiştik. Spekülasyonunu vermiştik, haberini. Fenerbahçe token herhalde çıkacak diye. Paribu'dan çıktı. 9 Ağustos'ta ilk tokenları alabiliyoruz. Haydi bakalım diyoruz. Hayırlı olsun. Evet, taraftar tokenları büyük bir ekosistem kripto için. Özellikle Chiliz'in pek çok kulüple anlaşarak taraftar tokenını çıkardığını biliyoruz. Galatasaray'ımızın tokenları da bunlardan biri mesela. Burada Fenerbahçe bu yolu takip etmek yerine doğrudan yerel bir aktörle Paribu'yla anlaşarak piyasaya girmeyi tercih etti. Güzel. Güzel haberler. Girin daha da bol olsun. Ekosistem büyüsün. Burada yani Paribu'yla da daha fazla kullanıcı çekecektir. Her türlü herkes için win-win bir proje yani. Güzel olduğunu değerlendiriyoruz. Peki Furkan, kapatmadan önce son söylemek istediğin pek sevgili dinleyicilerimize söylemek istediklerin var mı? Evet, dinleyicilerimize daha önce bizimle iletişime geçmelerini, sürekli yorum yazmalarını, konuşmalarını tavsiye etmiştik. Ve yavaş yavaş reaksiyon da almaya başladık. Gerçekten güzel mesajlar alıyoruz, güzel yorumlar alıyoruz videolarımıza. Devam etmelerini tavsiye ediyoruz. Güzel birlikte büyüyoruz. Abone olmayı unutmayın olmadıysanız. Çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için tekrar çok teşekkürler. Sorularınızı, burada konuşmamızı istediğiniz soruları sorabilirseniz programı sizle birlikte de şekillendirmeyi çok isteriz. Yakın zamanda konuklarımızla da burayı şenlendireceğiz efendim. Bizi takip etmeyi, bu programı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fikir üreticisi Dijital Yayınları'nın sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.